Yok bu çıplak ama ya. Bu çıplak. Ne kadar hızlı girdi ya. Ama çıplak gibi duruyor ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Soluma kafayı bir çeviriyorum. Abi porno starı diyor. Sağıma bir çeviriyorum. Abi bu Yakuza diyor. Ben yapmam. Yaparsam canımın içi benden Kobe eti yapar. Ama gelip burada sokakta çıplak kız falan aramayın ha. Bu her zaman olmuyor. Japonya kardeşler. Kalp masajı yapılıyor. Çünkü adam ölmek üzere. Kalp masajı yapılıyor. Aletler geldi. Allah'tan adam hayata döndü. Abi portakal suyu daha rica edebilir miyim dedim. Götümüzü kesiyorlardı biraz önce. Evet temizledik. Yakuza abiler geldi. Ben şöyle duruyordum. Bir anda solumda bir adam, sağımda bir adam, arkamda bir adam derken 3 tane sen tanıyorsun tabi bunları. Evet tanıyorum. Madde kullanmayın. Madde yok değil mi dedi. Şöyle söyleyeyim, lağım yani ağızda lağım kokusu veriyor ama inanılmaz sağlıklı. Avuç avuç yiyorlar bunu Güneydoğu Asya'da. Malezya'da bunların dükkanları var. Böyle eldivenle yiyorsunuz. İstasyonlara bununla girmek yasak kötü kokudan dolayı. Modern Jesus abi. Kaçak getirdin sen herhalde. Ben kaçak yedim. Evimiz yiyeceğiz. Evimiz yiyeceğiz. Türk atıştırmalıkları, Japon atıştırmalıkları derken bir de Güneydoğu Asya'nın meşhur durian. Ama bu biraz işlenmiş gibi duruyor. Evet, çok kötü koku vermez. Alkol içen gençlere verelim. Vallahi koşa koşa evlerine giderler. Vallahi koşa koşa evlerine giderler, alkol içenlere verelim. Bir tane açalım. Belki biraz bir şey bırakalım. Koku geldi bile. Yok ya o kadar şey değil. Bir şans verin. Sağlıklıdır bu. Sen yedin bunu. Ben yedim evde. Evde de var. Orada Tayland'da da yedim. Geçen hafta zaten Tayland'daydım. Bir 4 günlüğüne. 4 günde gittin. Aynen. Durian challenge yapalım. Ama şey yapmayın. Koklarsanız yiyemezsiniz. Direkt yemeniz lazım. Ağzına kötü koku bırakacaksa olmaz tabii. Yok geçer. Direkt yemeniz lazım. Güzel. Ağızda Güzel. Gayet güzel ya. bu şekerli mi ama? Şekerli. Ha şekerliyse şey gitmiştir o zaman. Ben, Bunda bir şey yok. ben saf sandım. Ha ben saf sandım. Tamam. Okey. Ben bir durian yedim. Eşime verdim. Dedim, şöyle bir al. Sonra direkt verdi şöyle. Direkt verdi. Biz neredeydik? Biz Vietnam'da yemiştik. Orijinal böyle meyve şeklinde olanları çıkarmak yasak zaten. Öyle baskın bir tadı yok. Çok rahat Bir şey var da. Eldiven yiyorlar Güneydoğu Asya'da. Baskın değil. Baba çaktırmadan seni görünce içiyorum diye koydun abi. Japonya'da yaşıyorsan bu denli kafa dağıtmalar önemli. Böyle bir resetlemen lazım kendini. Ne kadar oldu senin toplamda? Toplam ne kadar olmuş? 2,5 sene falan. 2,5 sene oldu. Yani ne iş yaptığında söyler misin bir de? Ya ben Türkiye'den zeytinyağı ithal etmeye çabalıyorum. Ama kolay değil tabii. Tek kişi uğraşıyorum. Ama sanki olacak gibi duruyor. Bu sene içinde olacak gibi. Müşteri de buldum gibi. Ama tabii ufak başlayacak. Yani. Güzel. Ufak Belki başlayacak. birileri görür, yardım eder. Bir kere yardımcı olur, iş yaparsın. Tam olarak böyle Olabilir. biraz açıklarsan. Türkiye'den tedarikçi bulmakta sorun yaşamıyorum. Asıl olay burada satmak. Buradaki Japonca gerekiyor. Çok Japoncam yok. Nasıl getireceksin oradan buraya? Deniz yoluyla. Deniz yoluyla, hava yoluyla her türlü geliyor. Evet, o kısım kolay O diyorsun. kısım kolay. Önemli olan burada satmak. Burada nasıl oluyor? Çok rekabet var. Yani maalesef yani bunu koyar mısın bilmiyorum ama Türk ürünleri burada iyi bir üne sahip değil. Bilmiyorlar aslında. Bilmiyorlar bir de ucuz olarak biliyor. Onun hikayesini güzel anlatıp güzel bir resim çizmek gerekiyor. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Başka bir ülkede bizim Türk ürününü al, bilindik bir markanın ambalajını koy, satıyor. Ya, aynen öyle. Bilindiği için. Aynen öyle. Biraz bu işlerle koşturacak biri olması lazım. Aynen öyle. En son videoda da koşturuyorum demişti. Hala koşturuyorsun. Aynen. Yaparsın. Hala koşturuyoruz. Yaparsın. Burada abi GBL'i açtı da Çok güzel müzik çalıyor ama. Yani bayağı güzel müzik. İlkeberk buranın yerlisi ya. Herkesle muhabbeti var adamın. Sana burada o connection'ı, bağlantılarını sağlaması Bana lazım. burada bağlantı lazım. Eşin Eşim benim müzisyen, hiç ilgisi yok bu işlerle. O yüzden hiçbir şekilde dahil olmuyor. Japonlarda o konuda ya benim eşim de hemşire. İşte gel diyorum bana şu işte mailde orada burada YouTube videolarında yardım et şu maili yaz. Ya ne yazacağım bilmiyorum diyor. Bilmedikleri bir şey hiç bulaşma taraftarı olmuyorlar. Aynen ben de senin gibiyim şu an. Biraz kendi başına yapmaya kalktığında o prosedürler fazla oluyor. Tabii sinir, stres böyle uzun alabilir. Hele ki Japonya'da. Yani burada biliyorsun işler çok ağır yürüyor. Yavaş, her şey yavaş. O yüzden eyvallah. Sağ ol, sorduğun için sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür Yaz 2 saattir bizde.
İşte tatmak için. Elinde ne var ya? Konnichiwa. İlker bak sen bu gidişle Japoncayı okuldaki herkesten önce öğreneceksin ha. Teşekkür ederim. Evet öyle oldu. En iyiden bu. Nihonno gakusei ne? Gakusei. Gakusei. Ha bunların da ağızlarında bir şey var. Yandaki ablanın da ağzında o mavimsi bir şey var. O uyuşturucu. He uyuşturucu. Tamam. O kamerayı tutmayayım ona. Evet aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Ferhat geldi. Makine mühendisi Ferhat geldi. İlkeberk muhabbeti ilerletiyor. Ferhat katıldı aramıza. Sağ olsun işinden, gücünden, yoğun vaktinden bize zaman ayırdı. Selam arkadaşlar herkese. Umarım herkes iyidir. Zaten Cemku'nun herkes videolarını takip ediyor diye düşünüyorum. Daha da yeni videolar gelecek. Bu da zaten bence o orijinal konseptlerden biri. Takipte kalın. Ondan yandandır. Yusuf Shinkawa. Ha Yuse abim dedi ki gel benimle bir şeyler konuş dedi. Ben bir Japon kafasına göre şöyle bir etrafta gezsin. どうも。 はいどうもはじめまして。こうやってゆうせいと申します。こうやっ オッケーオッケー。 こうやってtut abi. Ben tutayım abi sen şey yapma. Çok güvenemedim 私はゆ sana. うせいと申します。ディアブロの友達です。 Gel Diablo. İlker'in Nick'i Diablo da gel Diablo. Diablo ディアブ kutsal. ロ、ディアブロ、カモンカモンカモン。 Diablo あー kite ディアブロ、 kite. ディアブロ。 Diablo kutsal damacana ilgin var mı onda? Yok abi. O şey benim sahne adım Diablo. Ondan geliyor. Sahne adı Diablo. Diablo da sahne adı. アルコール中毒者。 Nan say desu ka? 23歳。23アブロ。 O shigoto wa nan desu ka? やってない。生活保護。生活保護。生活保護。 Şeikatsu. Evsizlik yardım değil de normal yaşam yardım. Seikatsu hobo. Aa. İşsizlik maaşı gibi bir şey aslında. Yani Allah Allah, herkese öyle bir şey mi? böyle biraz böyle sosyalist bir şey aslında. Ama bunun bir engeli falan olması lazım. Bir engeli varsa onu veriyorlar galiba. Bunu neye göre bir... Çalışmıyorsa o hani yaşam hakkını koruma amacıyla Aa. bir para veriyorlar. Hani yaşayabilir. I'm very hungry. Nasıl almış o yardımı? なんか生活保護にカメラやろうどう申し込みするんですか？でそういやいうなんかありますか？働けない精神病。精神病？マインドはい病気って英語ってなんて言うの？病気ってまあ英語で。英語だとわかんないですけど、 Kaba, Dur, 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 dur. şey mi? hastalığı, Sinir Toruko de. cinsel bir hastalığı varmış. O yüzden almış. Tamam. Tabii bunu belgelemesi lazım. Evet. Benim bildiğim bununla bu hastalığı, bu engeli belgeliyorsa böyle bir yardım alınıyor. Hani selamünaleyküm ben geldim çalışmıyorum bana yardım edin diye bir şey ben bilmiyorum. Bilen, yaşayan eden varsa. Ama sevecen insan ya. Sevecen tatlı. Yasashi ne? Yasashi. 要は Yasashi. 実は精神病。精神障害。 Ve bu zihinsel hastalığından dolayı çalışamıyormuş. O yüzden tekat oluyor. Olabiliyor. いやいやいや。家族で一緒に住むんです。家族はいない。あ家族3歳でバイバイ。3歳で親と離れ離れ。 3 yaşındayken ailesiyle bağlarını kesmiş. Ha. O yüzden Tek şu an başına. tek başına. Tek başına yaşıyor. で、3歳からどうしたんですか？なんか親父、まあ親父じゃない。まあいなくて、親父はもともといなくて、お母さんとは離れ離れで、はい。自分は施設、ああ、施設、施設。要は親がいない。Hmm. 伝えてほしい。 Ah, 3 yaşında işte ailesiyle bağlarını koparmış. Babası başta yokmuş. 3 yaşından sonra da annesiyle ayrılmışlar. 3 yaş. 3 yaşında. 3 yaş. O zaman hani bir yere bırakılmış ya da terk edip Evet. gitmişler. Öyle bir Terk durum edilmiş. olması lazım. Evet. Ondan sonra da yani yetimhanede 3 yaşından sonra yetimhanede Yetimhaneden itibaren, Japonya'da yetimhaneden itibaren. Evet. Teşekkür ediyoruz. Arigatou gozaimashita. いいよ。すごいインタビューだった。すごいインタビュ Aa, ー。 kanma şansı ya. İlkeberk gel gel. İlkeberk şöyle Japonya kardeşler. Düzenli bir yaşam istiyor İlkeberk. Değil mi? Düzenli bir yaşam istiyor yani böyle bilmiyorum ben maksimum 3 ay falan dayanırım ya. Bir ay dayanabildim maksimum. Ondan sonra... Hissettiriyor değil mi? Evet evet. Sakin bir yaşama geçiyor. Evet evet. Evet evet. En sevdiğim de odur zaten benim. Ben sadece yani en büyük amacım burada insanlarla muhabbet ederek, konuşarak Japonca öğrenmek. Ya insanlarla Japoncayı böyle abi kusacak Evet. mı? Evet. Kusacak gibi sanki. Kusabilir. Kusabilir. İnsanlarla konuşarak yapmaya çalışıyorum. Kusmaya gidiyor galiba. Evet evet.
Japonya. Sigara içilmiyor. Uyarıyorlar. Başta böyle bir uyarıyorlar. Seni bir daha 2 kere gördü mü? Ama bu ceza yazmıyor bunlar yanlış bilmiyorsun. Bölge olduğu için olabilir. Biz bir süredir buradayız arkadaşlar. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Allah güzel insanlarla tanıştım. Sosyal medyanın bana kazandırdığı güzel şeylerden. Güzel insanlarla tanışıyorsun, muhabbet ediyorsun ama kafa olarak bir yerden sonra sürekli kafanın içinde Sakura Takashi çiftleşiyor. Böyle bir yer. Dozunu da vermek lazım. Arada iyidir. İlkeberk, işinle ilgili bir şey söyle de belki izleyen olur, yardım etmek isteyen olur. Yardımcı olabileceğimiz bir şey olsa videodan söyle. Belki birileri görür, irtibata geçer seninle. Ben veterinerlik yapmayı istiyorum. Veterinerlik bateri çalmak istiyorum burada. Bateri çalıyorum. Veterinerliğe bir şeyim var, ilgim var. Daha çok veterinerlik, hayvanlarla ilgili böyle biraz daha barınaklarda olsun, kliniklerde olsun. O tür yerlerde çalışmak istiyorum. Ama bir club geçmişimde var demiştin. O neydi tam olarak? Evet. Club geçmişimde var. Club işletiyordum. Sonrasında birkaç sıkıntı sonrası kapatmak zorunda kaldık. Nereden ulaşabilir sana insanlar? Instagram'dan mı? Instagram'dan. Kabukçu'ya gelirsen İlkebek buralarda. Aynen. Şuradan geçin zaten İlkebek'i görürsünüz. Sürekli Kabukçu'da değilim ya. O kadar da şey değilim. Saitama, bazen Takadano Baba. Yani geziyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Öyle Japoncamı Bir geliştiriyorum. dakika göstereyim. Diablo Eden. Ethan. O benim nickname'im. Şöyle takip etmek isterseniz kulübü olanlar, veterinerle ilgili ilgisi olanlar Evet. bir şekilde irtibatınızı kurun. Evet, Diablo bekliyorum. aklım hep kutsal damacanaya gidiyor ya. Geçen bir hafta 10 gün falan önce izledim. Damacanayla böyle vuruyor bir şey çıkıyor işte. Hiç izlemedim. Aklım Nasip olmadı. Bana hiç nasip olmadı ya. İzle. Diablo tam İzleyeceğim. senin filmin. Senin Harbi filmin mi? onlar. Tamam, Tabii, izleyeceğim. giriyorsun papaz kıyafetini sağa sola Japon evrenine gidip işlerindeki şeytanı çıkarıyorsun. Tamam. Biraz Kesin izleyeceğim. izleyeceğim. Bu akşam izleyeceğim film belli oldu. Tavsiye et. Tam benlik. Modern Jesus abiye gelin. Sana insanlar nasıl ulaşabilir, işine yarayacak bir şey ne yapabiliriz söyleyebilirsin. Modern nokta Jesus yazarsanız Malatya'dan sonra 0 geliyor. İsa ulaşabilirsiniz. Şişenin sonunu gördük ya. Konu zaten biz içtik. Herkes kaçtı bizden. Böyle bir yabancı görünce. Burada tabii bir de o da var da güzel bir koşturmacaydı. Görmüş olduk yani. Evet, güzel bir koşturmaca oldu bence de. Ferhat'a da bir dönüm. Ferhat'la da güzel bir sohbet, muhabbet ettik. Evet, çok güzel oldu, doğru diyorsun. Güzel Teşekkürler muhabbet ettik Ferhat. valla. Seni takip etmek isterlerse, vermek istersen. Evet, tabii. Instagram'dan edebilirler. Ferhat makine mühendisi. Ferhat'a bir şey sormak isterseniz. Soran oluyor mu öyle? Birkaç arkadaş ulaştı videodan sonra, soranlar oldu. Ferhat Ferhat'a Sener 43. ulaşmak isterseniz Ferhat Sener 43'ten Aynen öyle. Ferhat'a ulaşabilirsiniz. Tabii. Ne yapıyoruz? Bir rakı daha alıyor muyuz? Bir de nereden alacaksak bu saatte. Bir ama cila diyorsun. 365. kere 7-Eleven'a giriyoruz bir şeyler almak için. Bak Godzilla'nın yerinde Godzilla var. Kombini de Godzilla var. Dur o limonu bulursak alalım ya. Burası bira yeri. Burada yoktur. Vodka soda bu. Vodka soda mı alalım? Shinjuku'daki, Kabukuşu'daki yer hep böyle ya. Sabaha kadar 24 saat açık olduğu için burası sürekli işliyor arkadaşlar. $1 neredeyse vodka soda limonlu. Şöyle bir limonlu vodka sodamızı alalım. Eksi 196 mı bu? Strong Zero. Açma sesini çok seviyorum da bak şu ses. O zaman kampanya yapalım. Kampanya. Çoğunluk Japonya'da yaşayanlar kaldı. Bir arkadaş dışında. Geri kalan herkes ya Japonya'da yaşıyor ya Japonya'da öğrenci. Ferhat sen çıkar mısın akşamları? İçer misin böyle? Ortamlara katılır mısın? Ben ortamlara pek katılmıyorum. İlk sene biraz denedim. O güne çok geç kalınca sonraki gün çok uykulu gezdiğim için bıraktım abi. Ama çözümü var. Şimdi marketlerde zerdeçal var. Zerdeçalı tık diye bir dikiyorsun. Yarıyor mu işe? Bombasın böyle. Valla. Tabii şöyle tırmanırsın binaya yani. Görmüşsündür böyle ufak şatlar gibi şeyler var. Ağırlık zerdeçal. Valla ben bir kere içtim de psikolojik midir nedir? Ne bileyim o gece ne yaptım hatırlamıyorum. O derece Çok etkili. detaya girmeyeyim. Ama o zerdeçalı çok içiyorlar içkiden sonra. Bunlar çok içiyor bir de dayanıksız vücutları. Zerdeçal diyorsun. Ya o da yeniliyor. Hani karaciğere bir etkisi var. Tam bilimsel açıklaması var da karaciğere bir etkisi oluyor. Yeniliyor. Bir şeyleri yeniliyor. Dünden kalma, akşamdan kalmamak için o zerdeçalları genelde böyle dükkanların başlarına, alkol bölümünün başlarına koyuyorlar. Adı konulu bir şeydi. Sen içmişsin abi. Modern Jesus abi. Sen biliyor musun bu işi? Ukon no çıkara. Sen Ukon dedikleri zaten zerdeçal oluyor. Sen içmişsin. Zerdeçalın gücü. Evet, ben içtim. Nasıl? Etki yapıyor mu?
Ya içerken direkt kafanıza dikmenizi tavsiye ederim. Tadı o kadar iyi değil. Onu bir kere söyleyeyim. Ama etkisi oluyor mu ben fark edemedim yani. Gerçeği söylemek Sabah gerekirse. kalktığında böyle baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk. Yoktu. Yani bildiğim kadarıyla olmuyor. O zaman işe yaramış. Yani. Ama Ama yine benim de zaten normalde de İçmez. sabah kalktığımda öyle bir baş ağrısı falan olmuyor. O yüzden sen o zaman çok içmen lazım. evet benim çok içmem lazım ki etkisini Çok göreyim. içmen. Bir sonraki videomuzda Modern Jesus abinin zerdeçallı olan hikayesini göreceğiz. Bakalım etki yapmış mı, yapmamış mı? Popüler, bayağı popüler ha. Popüler. Ya Yanlış ben bu bilmiyorsam arada- Japon şirketi onlar. Evet Japon şirketi. Bu arada ismini söylerken yanlışlıkla Unko demeyin de Ukon yerine yani Unko bok demek. Bokun gücü demek lazım. Ben bir kere o hatayı yaptım o yüzden sen buradan bu size uyarayım. Bu yollardan Evet. geçmişsin sen. Verilir. yani size gülerler Ukon'u çıkaran. Zaten bir dili hata yapa yapa öğreneceksin. En kolay Evet. yolu. Yani gideceksin zerdeçalın gücü yerine bokun gücü dersen o hep aklında kalıyor. Hiç Aynen, çıkmaz. kalıyor. Seneler sonra bile aklında kalıyor. O yüzden korkmayın. Hata yapın. Doğruyu Geçin. bulursunuz bir şekilde. Evet. Bu konu Bir de şey hani bak mesela bir dil öğrenirken hani mesela insanlar biraz hani acaba hata yapar mıyım diye korkarlar. Bir de üstüne mesela ya gülüyorlar derler ya hani. Bırak gülsünler. Güldükleri için sen daha çok hatırlıyorsun nerede hata yaptığını aslında. Tabii. Bu da iyi bir nokta yani bence. kafaya kazınma olayı çok önemli. Yani. Aynen. Japonca'da da diğer dillerde de bu çok önemli. Mesela ben hatırlıyorum birkaç hatamda mesela bazı gülme reaksiyonları aldım. Aynı reaksiyonu tekrar almak istemediğim için bir daha o hatayı yapmadım mesela yani. Güzel. Japonya'da yaşayacak olanlara, Japonca okuluna gidenlere de ufak bir tavsiye. Aynen. Tabii gelin burada başık içi şeyi dağıtın demiyoruz ama hafiften böyle birkaç hafta buralarda takılıp lan bunların aksanı nasılmış diye de bir bakabilirsiniz. Ben bu aralar çok Türk görüyorum bu arada. Türk var. Shibuya'da bir tane kafeye gittim, kahve söyleyeceğim. Hemen arkamdan bir ses duydum. Hayır anne ya onu söylemeyelim, şunu söyleyelim dedi. Abi Türkiye'den gelenler bir hayli fazla. Ya şöyle bir şey var genel olarak. Kamera kapalıyken de konuştuk da yani. Türkiye'de harcayacağı paranın yarısına gelip Japonya'da bir hafta 10 gün tatil yapabiliyor. Yani bir de Doğru. Japonya gibi bir ülkede işte gezebiliyor, yediğini yiyebiliyor, eti, balığı, osu, busu. Aynen. İnsanlar biraz da tabii Mutlu. bıkmışlık da olduğu için ya gidelim Japonya'da bir tatil yapalım, dönelim diyor. Her zaman Bir kafa gidilecek de bir. dağıtma gibi hem de biraz değişik yer görme şeyi. Tabii yani hak veriyorsun insanlara. Şimdi Doğru, burada ayakkabının saatin fiyatı yarı yarıya olunca Yarı adam, yarıya cidden öyle ya. adam geliyor burada 5 çift ayakkabı alıyor. Türkiye'ye göre yarı yarıya. Bilet parasını çıkardı. Akıl fikir vermek gibi olmasın. Tabii bir de önceden de ayarlarsan biletleri. Çin ama Çin'e yine dikkat edin. Çin Southwest Airlines bazen böyle zamansız biletleri iptal edebiliyor. Yine dikkat edin, uyarımı yapayım bak. Öyle şeyleri duydun mu son zamanlarda? Bir misafirimin öyle küt Olur diye mu? bir gün öncesinden biletini iptal etmişti. 150-200 bin lira bilet almak zorunda kaldılar daha sonradan. Dikkat edin bak. Sorun yaşayan da var, yaşamayan da var ama dikkat edin, takip edin. Sana tecrübemi söyleyeyim. Ben geçen sene Ağustos'ta bir gidip geldim. Ben China Southern Airlines ile sorun yaşamadım. Üstüne bir de şöyle bir durum oldu. İstanbul Havalimanı'ndan check-in yaparken bana dediler ki tüm ekonomi sınıfımız doldu. Sizi business'e alalım. Oba. 10 saat yata yata geldik. Guangzhou'ya kadar yata yata. Ya o mükemmel bir şey. Benim öyle bir Litvanya'ya business uçma anısım var. Ama nasıl? O nasıl oldu? Benimki biraz farklı. 2018 ya da 2019 olması lazım. Buradan yine Tokyo'dan bir Schengen vizesi başvuru yapayım dedim. Pasaportumda bir Schengen vizesi bulunsun. Litvanya konsolosluğuna gittim. Ben dedim Litvanya'yı görmek istiyorum. 3 gün, 4 gün. Maksat o Schengen pasaportumda dursun. Neyse 4 gün verdiler. Uçuş İstanbul'dan. İstanbul'da uçağa bindim. Ekonomide yerimi arıyorum. Ekonomi bileti aldım. Benim biletimde de böyle 4A mı 3A mı ağlı bir şey yazıyor. O da hep yani business yönlendirmeli bir şey. Uçağın arkasına gittim 3A 4A arıyorum. Aslında business'mış. En sonunda sordum sizin yeriniz önde. Neyse oturdum hemen böyle bir ne içersiniz diyeceğim. Bir portakal suyu olmazsa olmaz. Kafayı bir döndüm. Uçak böyle bir durdu. Kapı açıldı. Bir şeyler girdi elinde böyle aletlerle. Kafayı bir çevirdim. Arkada birine böyle kalp masajı yapılıyor. Ben o arada elimde portakal suyu böyle bakıyorum. Kalp masajı yapılıyor. Çünkü adam ölmek üzere. Kalp masajı yapılıyor. Aletler geldi. Abi 5 dakika 10 dakika derken Allah'tan adam hayata döndü. Abi portakal suyu daha rica edebilir miyim dedim. Kalktı.
Devam bak ilk business tecrübem. Şeyi arıyorum. Hani böyle bir ekran, televizyon gibi bir şey arıyorum. Yanımda da hep böyle kalantor abiler var. Hani belli oturuşu böyle bacak bacak üstüne atmış. Zengin oturuşu. Hani business'ım. Abi bize bakınca zaten abi ben business'ım diyor. Şöyle döndüm. Abi dedim televizyon nereden açılıyor? Çünkü televizyon yok göremiyorum. Şöyle yaptı bana. Böyle bak konuşmadı bile şöyle. Şöyle yaptı. Valla. Ama bir gücüme gitti. Hani business uçmasam ne diyorsun lan sen derim. Ama business uçtuğum için ağzımı açmadım. Business'ımdan olmamak için. Ne bileyim abi belki uçağın motorunda uçacaklar ya. 3 saat mi 4 saat mi Litvanya'ya indim. Otobüse bindim. Otobüste bir ben varım bir tane de bir çift var. Litvanyalı. Otobüs 20 dakika sürdü. Kimse yoktu. Başından sonuna o genç çocuklar böyle öpüşmeye başladılar. Hiç durmadılar. 20 dakika boyunca aralıksız öpüştüler. Yani Litvanya anılarım benim biraz enteresandır. Bunu da Valla. açıklamak istedim yani. Başından sonuna böyle enteresan bir Litvanya business anım var. Litvanya güzel, sessiz sakin. Bayağı da bir genç öğrenci var orada. Kaunas'a falan gittim. Vilnius. Vilnius'ta tabii kaldım. Kaunas'a gittim. Güzel, sessiz sakin yerler. Ama 3 gün 4 gün. Böyle bir anıydı. Moderncisin abi sen gezer misin? Japonya'da böyle enteresan başına gelen bir olay var mı? Buradan söylüyorum. Yok diyebilirim ya. Yani Japonya'da o kadar insanlar da ilginç değil bence yani. Her gün gelip burada Tabii her gün Kabukicho'da takılmadığım için. burada vakit geçirmediği için mesela Evet. şurada bir senelik değişik şeyleri yaşamışsındır. Yani Ortalama evet. bir senelik bir depolama olmuştur. Her milletten evet. insan gördük. Bir de kamera kapalıyken gördüğümüz şeyler de var. Hadi Kesinlikle. aklıma gelmiyor hani açayım göstereyim diye. Aman Allah'ım burası Evet. enteresan. Öyle. Her Şu konuda. anda yani karşıda aslında bir tane böyle sopayla kendine vurduran bir adam var ama Yabancı. 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 Para Şu istiyor anda mu onu bilmiyorum. 500 yen ya. 500 yene vurabiliyorsun. Kırmızılı bir yabancı var. Gel diyor bana beyzbol sopasıyla vur. 20-30 kişi bayağı vurdu ona yani. Vurdu evet. Biz sesleri Yani duyduk. bence güzel para kaldırıyor. Bu da bir iş kolu diyebiliriz aslında. Ben Osaka'da böyle Japonlara denk geldim. Bana vur diyor. Üzerine de biraz para ver. Bağış usulü. Ben diyor dünyayı gezeceğim. Harajuku'da bir tane adam var. O adam kendine hani vurulmasını istemiyor ama diyor ki sana çok iyi övgü yağdırırım. Sana seni aşırı iyi överim diye. Burada ticaretin boku çıkmış. Öyle bir adam elinde bir şey tutuyor, karton tutuyor. Ben bir İlginç. kere denk geldim. Böyle kızlar kendini öldürüyordu falan. Güzelsin bilmem ne falan filan diye böyle. Adam gayet güzel övüyordu. Ben de bir ara kendimi öldürsem mi diye düşündüm ama yani. Abi. Öyle de övülecek bir tarafımı görmediğim Para için. yani para verip Aynen öyle. söyleyeceksin de çok ne abi kendini kiralayan kadın, kız, erkek, köpek, Evet. anneanne, babaanne, dede, aile derken herkese hitap edecek şeyler var Japonya'da. Şişman kadın kiralıyor biliyorsunuz. Öyle Böyle bir şey var ya. Yani Öyle dünyanın başka bir yerinde yoktur bu sanırım. Kedi kafe, köpek kafe, domuz kafe, yılan Evet, kafe, evet. kirpi bilmem ne kafe. Yani dünya üzerindeki bütün enteresanlıklar, diğer ülkelerde olmayan enteresanlıklar. Böyle çok konuşmamızın sebebi bu enteresanlıkların başka ülkelerde aslında olmaması. Bizi görüp gelen oluyor. İşte seni gördüm, geldim diye. Oraya giden oluyor, yerleri kaydeden oluyor. Abla yeni bir şey açtı içecek. İnanılmaz bir alkol tüketimi var burada. Kesin. Durum böyle. Teşekkür ediyorum tekrardan katıldığın için de. Aa bu göğüslerini elletiyor, göğüslerini. Ne var? Bekar olan arkadaşlar. Bekar olan arkadaşlar gelin. Modern Jesus abi gel. Abi biz de YouTuber'ız. Biz de YouTube. Para istiyor mu? Abi bak İlke Berk'e bak ya. Önden gitmiş sıra kapmış bak. Harbiden. Önden gitmiş sıra kapmış. Bak nasıl da yüzünü bıyıkları da kaş. İlke Berk. Japon kızların orasını burasını elleme. İlke Berk giriyor mu? Ama ben bu kızı daha önce görmedim. Bu farklı biri. Konnichiwa. Ne oluyor abi? Ne oluyor burada tam olarak? Abi her milletten insan var ya. Yani şurada bir sabaha kadar kalsak var ya bana 20 tane video konsept çıkar burada. Ama bu Zaten o kadar uzun, memesi o kadar uzun olamaz. yok zaten bu ya. çıplak ama ya. Bu çıplak. Bu çıplak abi. Ben yapmam. Yaparsam canımın içi benden Kobe eti yapar. Unutulmaz bir Japonya hatırası için. Hatıra Hadi sen gel. İşimiz gücümüz var burada. İstiyorsan yardım olması amacıyla hep birlikte elleyebiliriz seninle. Bu ne kadar elledi ya? Bu Hintli mi? Paki mi bu? Küçük müydü? İlke Berk elleyeceksin. Dene. Dene tecrübelerini söyle. Hadi İlke Berk. İlke Berk'i alın bizden o. Burada yaşıyor. İlke Berk'i alın. İlke Berk'i alın. İlke Berk bizden. İlker miydi ismi?
İlkeberk. Ne kadar hızlı girdi ya. Ama çıplak gibi duruyor ya. Konnichiwa. 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 Amma mıydı, amme miydi ya? Unuttum kelimeyi de. Amme hizmeti. Enteresan ya Japonya. Ama gelip burada sokakta çıplak kız falan aramayın ha. Bu her zaman olmuyor. Hafta sonu oluyor. İlkeberk ne yapıyor? Para mı istiyorlar? Bir daha mı? İlkeberk şanslısın ha. 7月18日21時半からまた東横で撮影しますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。 İlkeberk var ya. Gözümüzün önünde böyle haritada gezindi böyle İlkeberk. Gel. Gerçek mi? Denedim, gerçekmiş. Anime kızlarına da dokunmadım demez. Evet, evet, aynen. Gerçekten çıplak mı? Gerçi çıplak değil, yok. Üstünde elbise var. Ha? Elbise vardı. Aynen. Ha, sütyen var yani. Ay, sütyen ya, elbise gibi bir şey var, sütyen var, aynen. Bundan niye böyle bir etkinlik oluşturulmuş? Vallahi bilmiyorum. Para bilmiyorum ya. Bir de bedava yani. Gerçek olduğunu hissettim ben. Ama Gerçekten. kızın yaşı da küçüktü. Küçük mü? Ya 20 Kızı- yaşlarından abi. Ya 20 yaşlarında falandır aynen. Aynen. Şimdi soru kıyafet varken nereye kadar vardı? Her yer Şuraya kadar vardı. Şuraya kadar. Aynen, aynen. İlkeberk. Aşağısı da vardı. Aşağısı da vardı. Sen böyle bir haritada gezinir gibi gezindin orada. Senin Japoncan boşuna ilerlemiyor ha. Vallahi helal olsun. Eyvallah, İlkeberk, sağ olasın. teşekkürler. Bu anı da bize yaşattığın için. Ne demek, rica ederim. Ellemiş kadar olduk diyoruz. Evet, rica ederim. Arigatou gozaimasu. Götümüzü kesiyorlardı biraz önce. Evet. Bizim arkada bir yer vardı. İşte eşyalarımızı koyduğumuz. Aynen. Tam aynen şurada öyle. bakın arkası pırıl pırıl tertemiz oldu. Evet, temizledik. Yakuza abiler geldi. Ben şöyle duruyordum. Bir anda solumda bir adam, sağımda bir adam, arkamda bir adam derken 3 Evet. tane, sen tanıyorsun tabii bunları. Evet, tanıyorum. Yakuza tabii o var. Şöyle baktılar. Abi buraları hani bakış atmaları yekti. Bakışıyla şöyle bir şey anlattı. Düzgün yiyin için buraları temizleyin dedi bakışıyla. Evet, bir de şey dedi, madde kullanmayın, madde yok değil mi dedi. Yani uyuşturucu yok değil mi dedi. Siri dedi ya, ilaç var mı diye sordu. Evet, çok açıklamak istemiyorum ama evet, Evet, akşamları evet. belli bir saatten sonra abiler, Yakuza abiler geziyor. Zaten şuraların arkalarında Evet, bayağı hakim olduğu yerler var. Ama bakışları korkutucuydu. evet. Her an bir şey yapabilecek bir abiydi. Öyle, Onu da görmüş öyle. olduk. İyi ki rakıyı başta içmedim. Rakıyı başta içseydim takardım ona şeyi. Mikrofonu. Böyle hep lafta değil mi bizimki? Evet, evet. Beni şurada koşa koşa Göze göze gidecek, Hüseyin- okumaya kadar. Hüseyin Bolt gibi şöyle Yani koşa Çin koşa okumaya gidiyorsun. kadar. Uzaklardan böyle ilk kere. Oradalar şu anda Abi ne galiba. oluyor abi burada ya? Nasıl bir memleket bu ya? Aksiyon bitmiyor ya. Evet. Kafayı bir dönüyoruz. Kırmızılı şeytanımsı yabancı birinin kıçına beyzbol solosuyla vuruyorlar. O da arkadaşım bu arada. O da mı arkadaşı? Network'ü Japonya'daki başbakanda yok ya. Adam Yakuza'dan tut da porno starına kadar herkesi her şeyi tanıyor. Evet, evet. O 3 ayda nasıl becerdin bunu? Nasıl böyle bir 3 şey? ayda çok sosyal bir isim ya. İnsanlarla kaynaşmayı, insanlarla konuşmayı Eve seviyorum. gidiyorsun değil mi? Uyuyorsun yani. Efendim? Uyuyorsun, eve Tabii gidiyorsun. ki canım, tabii ki. Ya bu network, yani burada insanlarla konuşa sosyalleşe. Ben şu anda sınıfımdaki en iyi Japonca konuşabilenlerden birisiyim. Güzel bir şey ya, yani tavsiye ederim Güzel, yani. güzel de yine de dikkat et. Dikkat etmek lazım, dikkat Evet. etmek lazım. Bilmek gerekiyor. Dikkat et. Kesinlikle bilmek Soluma gerekiyor. kafayı bir çeviriyorum. Abi porno starı diyor. Sağıma Evet. bir çeviriyorum. Abi bu Yakuza diyor. Önüme bir dönüyorum. Abi bu pavyonda şey ayarlar diyor. Aynen. Kız ayarlar diyor. Aynen. Tabiri caizse. Quebec sana bu videolardan sonra çok mesaj gelir. Quebec şey kararında böyle. Tabii ki. Kendini biliyor. Ona Tabii göre ki, hareket tabii ediyor. ki, Böyle tabii ki. kafayı gözü dağıtan insanlardan değil. Değil. Yaşanmışlıktan dolayı, tecrübeden, yaşanmışlıktan ve gördüğüm kadarından dolayı yani sevmem o tür Kararında şeyleri. ol. Her şeyin her kararında şeyin güzel. kararı en iyisi. Her şeyin kararı en iyisi. Yakuza'nın Alkolün de da, Yakuza, her şey. porno starında. Aynen öyle. Her şeyin aynen kararında öyle. mesela. Aynen öyle. Erotik film starı abi davet mi ediyor? Kapıdan girme. Aynen Bak, öyle. O Aynen topuk öyle. seslerini oradan bir duy. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben nereden biliyorsun diye sormayın. Her şeyi çözmüşsün hemen reis. Bravo.
Biz de derin, biz de deriniz. Öyle biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Biz de deriniz. Biz de deriniz abi. Biz de deriniz abi. Biz de deriniz. Onlara bir ramen udon götürmüştüm. Tabii ki. Tabii ki. Abi şunu şöyle yapın daha iyi olur demişliğim var. Böyle hepsi kutsal damacanaya dayanıyor aslında. Şöyle çevireceğim. Şöyle değişik pozisyonlar tabii. Kamasutra'dan geliyor hepsi. Bu akşam kutsal damacayı izleyeceğim. Evet. Hindistan'da 6 ay tapınaklarda yaşamışlığım var. Sonda içmem güzel oldu. Böyle değişik hikayeleri de anlatıyor. Teşekkürler. İlker. Adı neydi abi? İlker. İlker. Buranın sonu yok aynen. Gidelim. Gece yarısı olmak üzere arkadaşlar. Biz ufak ufak trene gidelim. Bir eve gideyim şöyle limonlu bir mercimek çorbası için bir kendime geleyim. Şu gözber kızlarından bir çıkalım. Şöyle videonun kapanışını da kalabalıkların içerisinden Tokyo'dan yapalım. Tokyo'nun göbeğinden gece hayatının Tokyo'nun görüntüsünden. göbeğinden yapalım. Vallahi katılan arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Modern ederiz. Jesus abi. Teşekkürler katıldığınız için. Herkese teşekkür ediyorum. Bana senelik Türk buluşmasını yaşattın ya sağ olun. Buraların sonu yok. Buralar dipsiz kuyu arkadaşlar. Yordu buralar bizi, yordu. Gidelim artık eve. Dikkat ettiyseniz genelde burada yaşayanlar dönüyor. Turistler kalıyor. Turistler kalıyor. Bir mercimek çorbası böyle bir limonlu. Abi böyle bir kırıntılı ekmek lazım. Aynen öyle. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu kapattık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle ışıltılı Kabukicho hayatımızın sonuna doğru gidelim. Kapattın mı? Şöyle bir göğe yükselim, kuş gibi uçayım. Kuş gibi uçayım. Ya Allah.